Merhaba, kanalıma ve videolarıma hoş geldiniz. Bugün yine sizinle aklımdaki kişi açılımı yapacağız. İlk soralım. Aklımızdaki kişi, üçüncü kişiyle ne durumdasın? Üçüncü kişiyle ne durumdasın? Neler oluyor? Bize güzel güzel cevap ver. Kolektifine niyetleniyorum. En hayırlısı, en güzelini ilk sol çıksın arkadaşlar. Evet. Araba kartı çıktı. Kılıç onlusu çıktı. Kılıç sekizlisi. Evet. Değnek dörtlüsü. Güç kartı. Kupa onlusu. Değnek beşlisi ve değnek dokuzlusu. Aklımızdaki kişiye üçüncü kişiyle ne durumdasın dedik. Tam merkezde bir değnek dörtlüsü var. Burada nasıl diyeyim? Bir aile, bir yuva kurma durumu var. Eğer burada aklımızdaki kişi, üçüncü kişi dediğimiz kişi artık daha tam netleşmedi arkadaşlar. Ama şurada kısıtlıyım, yapamam diyen ve şurada da korkarım, yine yapamam, edemem, nasıl yaparım diyen bir aklımızdaki kişi var. Burada değneğin birine sıkı sıkı sarılmış. Çok yorgunum, çok bitkinim, yapamam, nasıl yapacağım diyor. Burada da ellerim kollarım bağlı, gözünde de bir perde. Nasıl yapacağım diyor. Ben kısıtlıyım diyor arkadaşlar. Yapamam ki diyor. Aslında yapabilir. İsterse bu düğümleri çözebilir arkadaşlar. Herkese yorulan aklımdaki kişi siz söz konusu olduğunuzda yorgunum, kısıtlıyım demiş. Böyle demiş arkadaşlar. Zamanında bakın siz bir imparatoriçesiniz. Zamanında bir evlilik yapmış olabilirsiniz geçmişte. Şimdi çok farklı çıktı kart. Daha önce bir aile olmuş, bir ayrılık yaşamış olabilirsiniz. Aynı çatı altına gelmiş olabilirsiniz. Ya da olmadıysanız da tam böyle bu noktaya gelmişsiniz ve bir şeyler ters gitmiş ve olmamış. Yani burada bir kısıtlılık var, bir sıkıntı var. Bu tam böyle oldu olacakken hani dönülmüş bir olay da olabilir. Şu an buraya yansıyan enerji bu arkadaşlar. Burada da bir değnek beşlisi var. Yani el alem. Burada el alem laf, söz, dedikodu yapmış. Böyle değneklerle birbirinin kafasına vuran, hani her kafadan bir ses çıkmış özetiyle. Her kafadan bir ses çıkmış, bir laflar, bir sözler olmuş ve bazı şeylerden sanki böyle geri adım atılmış. Aklınızdaki kişi üzerinde bir güç uygulayan, istediğinde çevreyi güzelce kullanan, istediğinde belki maddiyatı da kullanabilen bir güç var arkadaşlar. Burada bir kadının bir aslanı nasıl ehlileştirildiği gözüküyor arkadaşlar. Burada da bir sonsuzluk işareti var. Fakat aslında bakın burada bir imparatoriçe çıktığı için söylüyorum. Siz kendi öz değerinizde ve oldukça güçlü biri olabilirsiniz. Bakın bu güç kartı bu sırada çıktığı için ben bunu her taraftan yorumlamak zorundayım. Burada bir imparatoriçe çıkmış, bu sizsiniz. Yani burada cinsiyete fazla da takılmayın. Böyle çok güzel, endamlı, gücü, kuvveti yerinde. Böyle tuttuğunu koparan, gerçekten bir kraliçe gibi gözüken güçlü, kuvvetli biri var. Bu siz olabilirsiniz. Fakat işte tam şurada, bakın şurada olayların rengi değişiyor. Burada diyor ki ben kısıtlıyım. Burada da bir güç kartı var ve burada da bir değnek dokuzlusu var arkadaşlar. Şimdi ne olmuş? Burada bir aslanı bile ehlileştiren biri var ve ne yapmış? Aklımızdaki kişiyi kısıtlamış. Yani bu şu ortadaki kişi yüzünden.
Bakalım bu kim çıkacak arkadaşlar? Üçüncü kişinin yanında ne durumdasın? Neler yaşıyorsun? Hani böyle bir soru aslında açılımımız. Yani üçüncü kişiyi biliyorsunuz. Siz de karşınızdaki kişinin dışındaki kişiler. Hemen eş demeyin arkadaşlar. Eş olmayabilir. Annesi olur, ciddi bir partneri olur, çocukları olur, iş arkadaşları olur. Yani bir sürü kişi arkadaşlar. Siz bunu artık kendi durumunuza göre lütfen uyumlandığınız şekilde alın. Uyumlanmadıklarınızı zaten evrene geri gönderin. Burada kısıtlanmışsınız. Şu kişi, yani şu aslanı ehlileştiren, güç uygulayan kişi var ya, aslında bunun yüzünde olmuş ne olmuşsa. Ve burada şimdi bakın, burada da bir çevre etkisi var. Bakın şunu ben bir kere göstereyim. Burada çevre etkisi var. Şurada da çevre etkisi var. Bakın çok fazla bir anda, ama bir anda sanki ortalığı karıştıran, ortalığı alt üst eden bir şey yaşamışsınız ve sanki bir evlilik gibi bir şeyden dönmüşsünüz veya yeni evlendiniz, gene sanki bu evlilikten çok kısa bir süren bir evlilik olmuş olabilir, geri adım atmış veya geri adım atmak zorunda kalmış olabilirsiniz. Çevrenin etkisi ve ne olmuş bakın, ah almış. Yani milletin lafına, sözüne, el aleme bakmış ve ne olmuş? Ah almış arkadaşlar. Böylece de bakın ilahiden gelen kılıçlar kişiyi ne yapmış? Yere yapıştırmış. Çünkü el alemi çok umursamış. Hem de bir imparatoriçenin karşısında el alemin ne dediğine bakmış. Yani bir imparatoriçe ile aslında el alem çok uğraşır, çok güçlüdür çünkü. Çok güçlüdür arkadaşlar. En az 2 tane 3 tane kraliçeye bedeldir, yani onun gücü kuvveti. Öyle düşünün. İmparatoriçe bu kadar kuvvetli, biri o kadar da egolu biridir. Dik durur olaylar karşısında. Çok güzel politika yapar ve kendi yolunda durur, dik durur ve onunla uğraşmak zordur. Yani bir imparatoriçe ile belki de uğraştığını anlamadı bile. Sonrasında anladı ve pişmanlık duyuyor burada arkadaşlar. Şimdi şöyle baktığımızda, daha açılıma devam edeceğiz. Böyle baktığımda da araba kartı, imparatoriçe ve kupa onlusu. Aslında kupa onlusunu yaşayacağı kişi sizmişsiniz. Ama ne olmuş? Araya yol girmiş. Yollarınız bir anda ayrılmış. Şimdi bakın, ciddi bir ilişki yaşıyor olabilirsiniz. Mesela bir beraberlik aynı çatı altında. Bakın, aynı çatı altında belki de bir beraberlik yaşıyordunuz. Tamam mı? Bu kadar ciddi bir beraberlik ve güzel bir ilişki. Yahut da evlenmek üzereydiniz. Yani güzel bir flörtünüz vardı. Bir evi bile dayamış döşemiş olabilirsiniz arkadaşlar. Veya imzadan döndünüz veya imzayı attınız, 3 günlük 5 günlük, atıyorum bir aylık bir evlilik bile yapılmış olabilir. Bir geri adım olmuş, bir sıkıntı olmuş bir anda. Aslında mutluluk sizde. Bakın, yola çıkıp size doğru tekrar geri gelecek bir aklımızdaki kişi olabilir. Çünkü burada pişmanlık var. İlahiden geliyor, çok büyük hata yaptım diyor. Ben ne yaptım diyor, büyük bir acı yaşıyor ve ilahiden gelen bu kılıçlarla yere yapışıyor arkadaşlar. İlahiden gelen bu kılıçlarla yere yapışıyor. Evet. Mutluluk da sizde arkadaşlar. Ben yapamam, ben edemem. Bakın, ben kısıtlıyım. Nasıl yapacağım ki diyor. Ve böyle bir olay yaşanıyor. Yani çok farklı bir kolektif çıktı burada. Buradaki kolektifin yaşadığı bu, artık hangisine uyumlandıysanız. Ya bir evlilik aşamasından döndünüz, ya bir söz nişan attınız. Hatta ev bile tutulmuş olabilir. Böyle bir şeyden cayma olabilir. Hani böyle düğün günü, her şey, nikah günü bile belli olur. Nikahtan dönersiniz. Ya da evlendiniz, çok kısa sürdü. Yani böyle 3 gün, 5 gün, ne bileyim bir ay. Bir anda el alem, bakın, bir anda şoka girmişsiniz. Yani birileri öyle bir karıştırmış ki ortalığı. İşte bu sıkıntı oradan geliyor arkadaşlar. Yaşadığınız sıkıntı oradan geliyor ve aklımızdaki kişi de yerlere yapışıyor gerçekten. Büyük acı yaşıyor.
El alemin lafıyla bir imparatoriçe arasında kalmış. Ya el alem nedir ki? İnsan kendi aklını kullanacak. İmparatoriçe ile hiç kimse baş edemez. Karşısındaki kişinin ne kadar güçlü ve kuvvetli olduğunu bazen insanlar geç anlıyor. Yani illa böyle parası, pulu, altında arabası olan biri olması gerekmiyor. Ama iyidir yani iyi. Duruşu güzeldir, bilgedir, olgundur, ne bileyim güzeldir, güzel giyinir, güzel gezer, oturması, kalkması öyle güzeldir ki yani böyle güzel anlatırsınız da işte o da bir imparatoriçedir. Bakalım biraz beni zorluyor bakalım nasıl olacak. Evet, merkezdeki değnek dörtlüsünün üzerine aldığım kartta kupa dokuzlusu var. En büyük isteği tekrar sizinle yani sizinle bakın aynı çatı altına gelmek. Çünkü tamamlanamamış. 9 kupası var. Konfor alanında rahat rahat oturuyor bana bir şey olmaz derken 10. kupa arkada gizli. Yani kupa olması orada tam konfor alanında yok. Nerede bu kupa olması? Tam imparatoriçenin altında arkadaşlar. Bakın böyle. Bu şekilde. Hayatında kupa olmasını yaşayabilmesi için konfor alanında yani şu çatıda, şu çatının altında mutlu olabilmesi için, kupa olmasını yaşayabilmesi için size ihtiyacı var. Yeniden başlamasını istiyor arkadaşlar. En büyük istek ve dilek kartıdır. Bir adak bile dilemiş olabilir. Olduğunda gerçekten o adayı da yerine getirecek arkadaşlar. Bunu da böyle bilin. Yani yeniden olsun diyor. Çünkü çok üzülmüş. Yaptığı hatayı geç fark etmiş. Yani bu el alem maalesef gelmiş böyle kapıya böyle vurmuş ve bir şeyleri mahvetmiş. Evet. Çok üzüldüm. Evet. Şimdi İmparatoriçe kartının üzerine merkezden ilerleyelim. Evet sizin bazı istekleriniz olmuş. Bakın İmparatoriçe hak ettiği değeri görmek istemiş. Alma verme dengesinin sağlanmasını istemiş. Yani demiş ki bana değer ver. Ben çok değerliyim. Bana benim istediğim gibi değer ver. Burada bir tarafı beslemiş, bir tarafı baktırmış. Yani bir hak ediş var, hak ettiği bir durum var imparatoriçenin. Ama burada ne yapmış? Hakkını vermemiş imparatoriçeye. İşte bu sıkıntılar burada olmuş. İşte kısıtlıyım, yapamam, edemem. Daha açacağız arkadaşlar. Bakalım neden yaralıyım, yapamam, edemem korkuyorsun. Daha da netleştireceğiz biz bunu. Evet. Güç kartının üzerine bir kart seçelim. Kartlar da çok konuşmak istiyor. O kadar dikkatli karıştırmama rağmen kendini atmak istiyor bazı kartlar. Evet bakın. Güç kaybediyor arkadaşlar. Maddi olarak şimdi manevi yönden zaten boşluğa düşmüş. Maddi manevi yoksunluktur. İflastır, ayrılıktır. Yani ayrılık girmiş aranıza ve güç kaybetmiş. Yani gücü kuvveti gitmiş siz gidince. Çünkü manevi yönden kupa onlusunu yaşadığı kişi sizsiniz arkadaşlar. Siz onun bereketisiniz. Çünkü imparatoriçe çok bereketlidir. Kendi gücünde, kendi kuvvetinde biridir. Kimseye de eyvallahı yoktur arkadaşlar. Bu sebeple imparatoriçeye yaptığı haksızlık da ondan ne olmuş? Çıkmış. Yani buradaki imparatoriçe ile arası açılınca, gitmek zorunda kalınca e, buradaki kişi, aklımızdaki kişi de böyle baka kalmış ve güç kaybı yaşamış hem de maddi manevi. Bakın maddi manevi bir güç kaybı yaşamış. Evet bir devam edelim bakalım. Buradaki ayrılık, iflas, maddi kayıp her anlamı var. Ama
siz ona çok ama çok iyi geliyormuşsunuz. Çünkü kupa dokuzlusu, kupa onlusu, değnek dörtlüsünün üzerine gelen kartımız zaten kupa dokuzlusuydu. En büyük isteği, dileği sizinle aynı çatı altında olmak. Ama siz gitmişsiniz çünkü size yanlış yapmış. Zaten o yanlışı şurada da görüyoruz arkadaşlar. Bakın, alma verme dengesini sağlayamamış. Gücü kuvveti buradaki kişiye harcamış. Bakalım kimsin nesin? Bakalım ne çıkacaksın? Evet. Kılıç onlusunun üzerine bir kart seçelim. Evet. Burada ektiğini biçmiş arkadaşlar. Ektiğini biçmiş. Tılsım yedilisinde hani burada kişi sabırla bekler. Bir şeyler olsun. İşte maddi olarak bakın imkanları nasıl diyeyim, artmasını istemiş, çoğalmak istemiş, ilerlemek istemiş, varlık istemiş, herkes ister. Böyle elini kolunu bağlamış, çok da sabırda beklemiş, tohumları ekmiş olsun diye, ama ne olmuş? Olmamış. Bakın yere yapışmış. İlahi tarafından gelen bu gökyüzünden fırlatılan kılıçlar, 10 tane kılıç burada kişinin sırtına saplanır ve yere yapıştırır. Hiç acımaz. Çünkü burada bir karma var arkadaşlar. Karma. Bir karma yaratmış. Evet. Ektiğini biçmiş. Evet. Kılıç 8'lisin üzerine bir kart seçelim. Bakın bile isteği yapmış bunları. Yapamam ki, edemem ki, elim kolum bağlı. Yani biraz cimri bir insan sanki. Ya da nasıl diyeyim, kıtlık bilinciyle yaşayan biri olur. Varlık içinde yokluk gibi düşünün. Azar azar parasını harcayan, bu sebeple de kendini yanlış anlaşılmalara da sebep olmuş olabilir. Hep yapamam edemem, yapamam edemem. Hani böyle bir şey de demiş olabilir. Diğer taraftan da yani parasal yönden gelirleri azaldığı için hani paralar böyle gitmiş şu anda da azar azar harcıyor olabilir arkadaşlar. Ve burada da inzivaya çekilmiş, artık kendisiyle yüzleşiyor. Hani diyor ki bu elim kolum bağlı dedim, böyle durdum ama bu da doğru değil. Ben istesem bir şeyler yapardım diyor arkadaşlar. Yani aslında sen yapabilirsin, sen başarabilirsin diyor. Bu düğümleri açabilirsin diyor arkadaşlar. Evet. Araba kartının üzerine bir kart seçelim. Evet, evet. Bakın, el alem mi karışmış? El alem yüzünden, laf, söz, dedikodu yüzünden büyük pişmanlıklar yaşıyor. Çok büyük acı çekiyor. Bakın gördünüz, kılıç dokuzlusu çıktı. Kılıç onlusu çıktı. Yol ayrımına girmişsiniz. Belki de bir anda yer değiştirdi kendisi. Farklı bir yöne gitti. Ya da farklı kişilere. Yani sizi değil öbür tarafı dinledi. Yani büyük hata yaptı arkadaşlar. Buradaki pişmanlık bakın bu da olabilir. İnzivaya çekilmiş dedim ya, düşünüyor. Ne yapabilirim? Nasıl düzeltebilirim? Hani elim kolum bağlı, nasıl düzelteceğim ki diyor. Derin pişmanlık var. Bir yola çıkıp sizin yanınıza gelebilir arkadaşlar. Açılıma devam edelim ve bakalım nasıl netleşecek bu. Çok garip, çok farklı bir şey çıktı yani. Eğer buna uyumlananlar varsa yorumlarda lütfen belirtin. Şimdi değnek beşlisinin üzerine bir kart seçtim. Bakın, kılıç prensi. Çok böyle sinsi sinsi uzaktan stoklar, mantığa geçer, istediğinde kılıç gibi kesip atar. Bakın, milletin lafıyla sözüyle bir şeyler yarım kalmış, ortada kalmış, belirsiz kalmış arkadaşlar. Aslında kendisini mutlu edecek bir olayı kendi eliyle kesmiş. Hani
kesilmiş yani, artık böyle orayı diksen nasıl dikeceksin? Onun gibi bir şey olmuş. Burada da uzaktan stokladığı, sizden haber aldığı, çıkıyor ortak tanıdığı kişiler olabilir. Milletin lafıyla sözüyle hareket etmiş. Şimdi sizi uzaktan stokluyor, merak ediyor arkadaşlar. Sosyal medyadan, telefondan, arkadaş çevrenizden bir yerden gözetliyor, takip ediyor arkadaşlar. Evet. Şimdi bu kupa omlusunun üzerine bir kart seçtim. Bakalım. Tılsım kralı. Evet. Demiş ki, şimdi burada tılsım kralı var. Ben diyor, hani demek ki bir ailesi varmış aklınızdaki kişinin. Birincisi durumu bu. Ben orada mutlu olurum demiş. Olamamış. İkinci durum da aslında maddi olarak mutlu olabileceği, hem maddi hem de manevi olarak kendisini mutlu edecek kişi sizmişsiniz. Ama o ne yapmış? Konfor alanına çekilmiş, milleti dinlemiş ve bir ayrılık gerçekleşmiş arkadaşlar. Ve sonra da ne yapmış? Pişman olmuş. Geriye dönmüş, arkasına dönmüş, bakıyor, sizi gözetliyor. Evet. Değnek dokuzlusunun üzerine bir kart seçelim. Çok fena nankörlük, yalan, dolan, arkadan iş çevirme, iftiralar, gerçekten birileri yüzünden büyük bir acı yaşanmış. Yani üzüldüm yani. Yani kılıç dokuzlusu kılıç, onlusu kılıç, beşlisi. Bunlar kılıçlar içindeki en kötü, en berbat kartlardır. Çok berbat bir şey yaşamışsınız diyeceğim. Çok üzgünüm. Hani söylemeden de yapamam. Bu açılımları izleyen kişiler benim ne kadar açık ve net olduğumu böylece bilsinler arkadaşlar. İyiye iyi, kötüye de kötü derim ben. Ne görüyorsam o. Sizi bir illüzyona kaptırmak istemem asla. Böyle çok ümit verip her şey çok güzel çok güzel de diyemem. Ne görüyorsam o. Kimsenin kul hakkına girmek istemiyorum. Buraya zaman ayırıyorsunuz. Çok fazla yalan dolan olmuş. Çok fena iftiralar olmuş. İftiralara uğramışsınız. Siz o kadar güçlüsünüz ki işte bu yüzden imparatoriçe olarak çıkmışsınız. Sizi yıkmak için en çok da manevi yönden saldırmışlar büyük bir ihtimal. Ama maddi yönden de bir konularda aklımızdaki kişi kısıtlanmış veya kendisini kısıtlayan kişilere uymuş. Yani böyle cimrik büyük kişilere rastlamışsınız sanki. İstekleriniz yarım kalmış. Halbuki onu mutlu edecek kişi siz misiniz? Yapamam, edemem, korkuyorum. Birilerinin sözünden çıkmamış ve çok korkak. Burada çok korkak biri var. Zaten şurada da korkuyor, korkak. Bakın çok korkak. Ve çok fazla arkadan iş çeviren biri de olabilir. Ama mutluluk da sizde. Aslında sizinle bir hayatı olsa çok değişecek hayatı. Gerçekten değişecek. Yani demek ki bu elim kolum bağlı dediği olay ne biliyor musunuz? Şu değneği de sarılması. İsterse aslında başarabilir. Gerçekten başarabilir. Yani biraz o üçüncü kişilerden sıyrılıp çıkması gerekiyor. Çünkü bu kılıç sekizlisinin üzerine gelen ermiş kartı inzivaya çekilmiş ve düşünüyor yani ne yapacağım, ne edeceğim. Bakın burada da düşünüyor aslında. Sabır kartıdır. Bakın. Şöyle yapayım. Sabır kartıdır. Burada da düşünüyor. Ektiğini biçmiş. Bakın. Kılıç dokuzlusu, kılıç onlusu. Yani bu nedir böyle? Bu nedir yani? Şimdi aklınızdaki kişi bunu üçüncü kişilere uyarak size yapmış olabilir. Ve çok pişmanlık yaşıyor. Üçüncü kişiler resmen sizi ayırmış. Bakın. Bir evlilikten dönmüş olabilirsiniz, nikahtan dönmüş olabilirsiniz, ciddi bir ilişki tam bir yere gelecekken, hani böyle isteme olayları falan olacakken olmamış, bozulmuş, ters dönmüş, üçüncü kişileri dinlemiş, ektiğini de bir güzel biçmiş. Yani e, ne bileyim, insan duygularıyla oynamak gerçekten kötü, çok tehlikeli ya, çok tehlikeli bir şey. Ben korkarım şahsen gerçekten, yani ne olursa olsun. Yani insan bu, illa sevgili olması gerekmiyor ya, bir çocuğun bile kalbini kırmak çok kötüdür yani, öyle düşünün. Burada çok fazla laf söz dedikodu var. Herhalde bu yalanlardan dolanlardan korkmuş. Veya bakın
Bu kişi hakkında üçüncü kişilerin elinde bir koz olabilir. Bakın böyle bir şey de var. Korkutulmuş, yani bir insan bu kadar korkak çıkmaz. Korkaklığı da beni şaşırtıyor. Neden diyeceksiniz? Bakın burada aslında, bakın, aynı çatı altında olmak en büyük arzusu, en büyük tutkusu ve sizinle aynı çatı altına gelse mutlu da olabilecek. Tam böyle bir noktaya gelecekken bozulmuş. Aslında seviyor. Yani bu korkaklığın altında farklı bir şey var. Korkutulmuş olabilir. Bakın, gülüyorsunuz belki ama farklı şeylerle. Belki konfor alanında yetişkin biri, annesi babası kim varsa o taraftan hani böyle bir cız, hani böyle böyle yaparsan bak biz de sana atıyorum miras vermeyiz, paranı vermeyiz, her şeyin ters gider. Korkmuş, yani bir anda kendi kabına çekilmiş, mutlu olacağı, kendisine mutluluk verecek bir şeyden bir anda geri dönmüş yani. Ama çok üzgün, bakın pişman, çok üzgün, mutlu olamamış, alma verme dengesi sağlanamamış, size sizin istediğiniz gibi gelememiş. Gelememiş hem de sevdiği halde. Sevdiği halde öyle bir engeller çıkmış ki burada gerçekten, şimdi güç kartının üstüne de çıktığı için diğer anlamını da söylemek zorundayım. Her anlamdan söylüyorum ben, biliyorsunuz. Güç, parasal olarak güç kaybediyor arkadaşlar. Hani onu böyle yapmayacaksın diyen, böyle parmağını sallayan kişiler bulunduğu ortamda sizin gidişinizle beraber maddi kayıplara uğruyor, gücünü kaybediyor. Özellikle maddi olarak gücünü kaybediyor. Zaten sizi kaybetmiş. Bakın arkadan baga kalmış. Sizden vazgeçip gücü seçmiş. Diyor ki ben diyor aşkımdan, sevgimden diyor vazgeçtim. Ama diyor seçtiğim alanda da diyor para vardı diyor. Ben orada rahatım dedim. Her anlamda konuşmak istiyorum ben. Ama orada da diyor ters döndüm diyor. Yani gerçekten kayıpları var. Zaten şurada da kayıpları olduğunu gösteriyor. Bakın maddi olarak ektiğini biçmiş, yani her şey ters gitmiş ve bu kılıçlar gökyüzünden gelmiş, saplanmış. Kendisi hasta yatıyor olabilir. Çünkü burada maddi manevi yoksunluktur bu. Kayıptır, yani güç kartının üstüne gelmiş arkadaşlar. Gerçekten maddi olarak kayıplarda sizi de kaybetmiş. Aslında onu mutlu eden kişiymişsiniz. Siz ona ne kadar iyi geliyormuşsunuz. Kalbinde siz varken bunu nasıl yapmış, yani nasıl böyle gitmiş parayı tercih etmiş, ben de anlamadım. Çünkü en büyük dileği isteği sizsiniz. Yani sevgi var ama sevgi varsa sevgi seven insan bırakmaz diyeceksiniz. Ben de sizinle aynısını düşünüyorum. Ama bilmiyorum kafasında ne vardı, nasıl gitti. Şu anda da ektiğini biçmiş, kayıp. Bak, kayıp. Bakın, maddi kayıp, iflas. İflas ediyor arkadaşlar. Güç kartının üstüne gelmiş. İflas. Ektiğini biçmiş. İflas. Bakın. Bakın yol ayrımına girmiş. Ve pişman. Ve burada da bakın parası, geliri azalmış. Azar azar harcıyor. Azar azar harcıyor. Görüyor musunuz? Hatta yani bulunduğu yerden bir yer değiştirebilir. Dışarıda kendini fazla böyle göstermiyor. Hala güçlüyüm, kuvvetliyim gibi gösteriyor ama her an onun haberini alabilirsiniz. Çünkü kendisi de yalanlar, dolanlar, manipülasyonlara uğramış. Sizi böyle lafların, dedikoduların içinde bırakmış. Size istediğiniz değeri vermemiş. Ama siz o kadar değerlisiniz ki kendinize değer verip kendinizi kenara çekmişsiniz. Ve onu ilahi adalete bırakmışsınız. Çünkü ilahi adalete bırakmamış olsaydınız böyle bir karma ödemezdi arkadaşlar. Bu bir karmadır. İlahi adalettir. İlahi adalet. Bakın bu da aynı. Bakın ilahi adalette maddi kayıpları var. Burada da iftiralar, yalanlar, arkasından dönen işler şimdi düşünüyor. Bak düşünüyor, yukarıdan alıyorum. Diyor ki ben nasıl bu duruma düştüm, nasıl böyle gücümü kaybettim, nasıl benim arkamdan oyunlar oynandı. Ben buraya geldim ki gücüm kuvvetim artsın, ben burada daha çok güçlü olurum dedim.
Bir de baktım ki kandırılmışım. Bir de baktım ki oyunlara gelmişim. Her şeyimi kaybettim diyor. Şu anda düşünüyor, inzivaya çekilmiş. Size yapamam, edemem diyen aklınızdaki kişi şimdi oturmuş düşünüyor üçüncü kişilerin yanında. Bu duruma nasıl geldim? İnanın şokta. Ağır bir depresyon geçiriyor olabilir. Gerçekten yatak yorgan yatıyor olma ihtimali var. Hasta olabilir. Ve maddi kayıpları kesinlikle var. Bu kartlara bakarak bunu söylüyorum. Burada çok az yanılırım yani ben. Ama çok pişman yaptıklarından. Böyle de bir şey yaşamış. Derin acı yaşıyor arkadaşlar. Ve gittiği yerde oyunlara gelmiş. Hatta gülmüşler. Onu oyuna getirmişler. Bakın bakıyor ya. Bakın gülüyorlar. Hani o da çekip gidiyor arkadaşlar. Aslında o da sanki yolunu değiştiriyor. Öyle bir yol değiştirecek yani siz bile şaşıracaksınız. Bir daha sanki o geçtiği yerlerden bir daha geçmeyecek. Bir daha geçmeyecek. Yani öyle şeyler duyacaksınız ki çok şaşıracaksınız arkadaşlar. Çok şaşıracaksınız. Şu merkeze bir kart daha seçmek istiyorum. Çok etkilendim. Bazı kartlar böyle insanı çok etki altında bırakıyor. Bakalım merkeze. En büyük dileği ve isteği siz misiniz ama onu gördüm. Evet. Dünyevi işlere dalmış. Dünyayı eline almış. Hayaller kurmuş. İlerlemek, yükselmek istemiş. Böyle karşıya bakıyor ki hani gemiler gelsin, paralar gelsin, artayım, çoğalayım, işim gücüm artsın demiş. Ama orada da oyunlara gelmiş, manipüle edilmiş, manipülasyonlara uğramış. Kılıçlarını bırakıp gidiyor arkadaşlar. Ve böylece de maddi olarak kayıplara uğruyor. Ve maddi kayıplara uğradığını da anlamış zaten. Bu korkusu belki de o kandırıldığını, oyuna geldiğini anladığı için de kendini korumaya almış değneğin birine böyle sıkı sıkı tutunmuş. Belki de bir yerde saklanıyor arkadaşlar. Yani başında hiç sizin beklemediğiniz bir şey bile olabilir. Saklanıyor yani. Belki de gerçekten yaralandı. Hani fiziksel bir şey bile yaşamış olabilir arkadaşlar. Bunu da söyleyeyim ben size. Ama bir yerde ve inzivaya çekilmiş ve düşünüyor arkadaşlar. Yalnız düşünürken de ağır depresyon geçiriyor arkadaşlar. Ektiğini biçmiş ve ağır depresyon geçiriyor. Kesinlikle. Çünkü kötü bir şekilde oyuna geldi arkadaşlar. Oyuna geldi. Onu bitirdiler. Onu bitirdiler. Onu kısıtladılar. Onu korkuttular hatta. Korktu ve kaçtı. Yani nasıl bir iş ortamındaysa o piyasayı bıraktı ve çekildi. Yani anlayamadı. Şoka girdi yani. Şoka girdi. Seçim yaptığı alanda şoka girdi. Alt üst oldu. Her şeyini kaybetti. Böyle bir şey çıktı. Dünyevi işleri tercih etmiş. Yani burada iki kişi iki durum arasında kalmaktır bu değnek ikilisi. Dünyayı eline tuttuğu için söylüyorum. Dünyevi işleri tercih etmiş ve bu sebepten de tercih ettiği ortamda yani dünyalık işlerle, maddiyatla, materyal dünyanın insanı bu sebepten de buradan sınanmış. Bir imparator içinin ahını almış. Yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok. İlahiden gelmiş. Ah almış arkadaşlar. Karmaya girmiş. Bir karma yaratmış. Maalesef. Bir karma yaratmış. Çok üzgün, çok ağlıyor ve çok yalnız. Yalnız. Yalnız yani şu anda. Şurada da bazen zaman zaman size bakıyor, sizi stokluyor, sizi düşünüyor. Ama çok acı çekiyor. Çok kötü oyuna gelmiş. Bakın burada evet bu bir el alemdir. Laf söz dedikodudur ama 5 kişinin bulunduğu değneklerle birbirinin kafasına vuran kişiler var. Bu sebeple de bakın şurada da zaten yaralı değnek dokuzlusu olduğu için söylüyorum. Saklanmış. Aslında
Gerçekten şiddetle görmüş olabilir. Fiziksel bir saldırıya da uğramış olabilir. Kendini korumaya almış. Daha kötüsünden kurtulmak için. Yani çünkü niye korumaya alıyor arkadaşlar? Niye bu kadar olay oluyor? Çünkü onu oyuna getirmişler. Onun iflas etmesine sebep olmuşlar. Maddi kayıplar maddi kayıplara uğramış bu kişiler yüzünden. Bir de onu öyle bir korkutmuşlar ki hani böyle bayağı geçirmişler yani. O da kaçmış. Gerçekten bir yerde saklanıyor da olabilir. Yani tam böyle film gibi bir şey oldu. Maalesef böyle çıktı yani. Açalım böyle çıktı arkadaşlar. Ee, Eğer uyumlandıysanız sevgiyle alın. Uyumlanmadıklarınızı lütfen üzerinize sakın çekmeyin. Ama içinden alacağınız size uygun mesajlar mutlaka ama mutlaka olacaktır. Tarot çok böyle insanları, kişileri, olayları güzel anlatır arkadaşlar. O yüzden ben tarotu çok farklı severim yani gerçekten. Buradan gerçekten mesajlar alıyorsunuz. Buradan gerçekten bir şeyler öğreniyorsunuz. Alma verme dengesini sağlamak adına eğer uyumlandıysanız yorumlarda belirtin. Eğer beğendiyseniz videomu beğen tuşuna basınız. Abone olursanız da çok sevinirim. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.